Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz epilasyon. Biliyorsunuz albinoların vücudunda melanin pigmenti yok. Dolayısıyla sadece saçlarımız değil, vücudumuzdaki bütün tüyler ve kıllar da beyaz. Ve günümüzde farklı epilasyon çeşitleri var. İşte hani en ilkeli olan ağdadan tutun epilatör, buz lazer, normal lazer epilasyon ya da iğneli epilasyon gibi yöntemler var. Maalesef buradaki herkesin kullandığı ve tercih ettiği epilasyon yöntemleri olan buz lazer ve normal lazer benim vücudumda işe yaramıyor. Çünkü beyaz olduğu için o aletler onları algılayamıyorlar. O yüzden geriye tek bir yöntem kalıyor: iğneli epilasyon. Çok acılı bir süreç. Gerçekten çok uzun süren, maliyetli ve acılı bir süreç maalesef. Ama bu tüylerden temelli kurtulmanın da tek yöntemi bu diyebiliriz. Şöyle küçük bir iğne var elimizde. Bu epilasyon için kullanılıyor. Altın kaplama bir iğne. Kişiye özel olarak veriliyor ve bütün süreciniz boyunca bunu kullanıyorsunuz. Bu deforme olduğunda yenisini alıyorsunuz. Tabii bu işlemi yapan kişi bir büyüteç yardımıyla tüylerinizi detaylı bir şekilde inceleyip cımbızla tutup iğneyi batırıp oraya elektrik veriyor ve cımbızla tüyü çekiyor. Her bir tüy için bu işlem tekrar ve tekrar yapılıyor ve o yüzden çok uzun sürüyor. Tüylerin görünmesini kolaylaştırmak amacıyla ben ara sıra böyle bir siyah boya aldım. Bununla boyuyorum tüylerimi. O yüzden şimdi de çok acil epilasyona gitmem lazım. Hemen gösteriyorum. Buradan aldığım küçük bir boyayla boyanmasını istediğim bölgeleri boyayacağım. Yaklaşık bir 20 dakika kadar durmasını istiyorum. Tamamen simsiyah olmasın ama biraz renk versin. Ardından silip hemen epilasyona gideceğim. Bunları boyadım. Yavaş yavaş siyahlanmaya başlıyorlar. 15 dakika sonra sileceğim. Lazer epilasyonla iğneli epilasyonun aslında arasındaki en büyük temel fark şu: lazer epilasyon çok hızlı sonuç veriyor. Yani belki bir 6 seans sonra etkisini görmeye başlıyorsunuz. İğneli epilasyon için çok daha uzun bir zaman gerekli. Tabi burada tüylerinizin yoğunluğu, hormon durumunuz vesaire gibi yaşınız, bunlar çok etkiliyor, çok önemli. Örneğin ben 20 yaşlarında başlamıştım bu iğneli epilasyon sürecine ve açıkçası koltuk altındaki tüylerin bitmesi bir 3-4 yılı buldu. Ama günün sonunda tamamen bitiyor. Özellikle acı eşiğiniz benimkisi gibi düşükse geçmiş olsun. Şimdi ben artık bunları silip gidiyorum. İşlemden sonra bir de görüşelim. Burada çene bölgesine işlem yapılıyor. Yine en çok dayanabildiğim bölge burası. Çünkü koltuk altı ve bikini bölgesi daha hassas bölgeler ve tabii orada tüy kalınlığından dolayı oraya daha yüksek frekanslı ve daha yoğun bir işlem yapılıyor. Bu yüzden de gerçekten canım çok acıyor. Süre konusuna gelirsek de net bir seans süresi yok. Bu sizin tüyünüzün yoğunluğuna göre değişir. Dolayısıyla net bir ücret de yok. Ücret dakika başına yapılıyor ve kişiden kişiye ve kurumdan kuruma bu ücretler değişebiliyor. Ay, benim cildim hassas olduğu için bazen ufak kanamalar olabiliyor. Onları hemen pansumanlıyoruz. Ardından pudra ve merhem sürüp seansı tamamlıyoruz. Epilasyondan çıktım. İşlem sonrası böyle kızarıklıklar oluyor. Göstereyim. Bunların olması çok normal. Çünkü oraya aslında bir işlem yapılıyor ve elektrik veriliyor. O yüzden bu kızarıklıkları yaşamak çok normal. Cilt renginize göre ve hassasiyetinize göre bunların geçmesi 3-4 günü bulabiliyor. Ama eğer çok hassassanız ve acı eşiğiniz düşükse iğneli epilasyon sırasında bir iğne yapılır.
Bu böyle şey gibi, derinin altına iğneyi sokup hortumla bahçe suluyormuş gibi aslında o bölgeyi uyuşturuyoruz. Bu da biraz yani acılı ama en azından o bölgeyi uyuşturuyor ve o iğne epilasyon işlemlerini hissetmiyorsunuz. Bunun tabii vücuttan atılması daha da uzun sürüyor. Bazen bir haftanın üzerine çıkabiliyor. O sıralarda bu bölgeyi çok suyla temas ettirmemek, havuza denize girmemek lazım ki enfeksiyon kapmasın. Çünkü bunlar aslında açık yara. Bu arada bu işlemi her ay düzenli yapmak lazım. Tüyün uzamasını beklemeden, yani çok uzatmadan her ay düzenli yapmak lazım ki bir etkisini görelim. Benimkisi işte tüylerimin özellikle şu an yaşamın genç olması ve aktif olmasından dolayı 3-4 yılı buldu bazı tüylerimin geçmesi. Ama günün sonunda geçiyor. Yani bir de yapabileceğimiz başka bir çözüm yöntemi yok. En iyisi bu. Lazer epilasyonla iğneli epilasyon arasında belli farklar var bu arada. Lazer epilasyon hormon durumunuza göre tekrarlanabiliyor. Yani özellikle gebelikte ya da sonrasındaki menopoz süreçlerinde tüylerin tekrar ortaya çıkma ihtimalleri var. İğneli epilasyonda öyle değil. Bir defa bitti mi temelli bitiyor ve tekrarlanma imkanı yok. O yüzden aslında biraz da bu eziyeti çektim. Yoksa gerçekten çekilir dert değil. Bu kızarıklıklar da umarım 3-4 güne tamamen geçer. Ya tamamen geçmese de en azından biraz hafiflesin. Bunların bu arada kremleri var. Kremleri sürüyoruz ki o yara daha iyileşsin. Yani kızarıklık, bu açık yaralar geçsinler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerle.